Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Bandmate dinleyeceğiz. Bandmate'in Without Holding Back isimli parçasını dinleyeceğiz. Bu da enstrümantal bir parça. Konami yapmış. Sözler yok her zamanki gibi. Bandmate'in biliyorsunuz bir öncesinde Onset isimli parçasını dinlemiştik. Grup orada adeta enstrümantal yeteneklerini gövde gösterisine dönüştürmüştü bize. Bakalım bu şarkıda da adının hakkını tam anlamıyla veren, kendini hiç kasmadan tüm enerjisini ortaya koyan bir parça mı dinleyeceğiz? Hep birlikte görelim. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin başlayalım bakalım neler izleyeceğiz. Wow. Say 2'ye bakın. Akane'nin vuruşları dinler misiniz? Miku'yu da dinleyin. Boşluk bırakmıyor hiç. Akane'nin aksaklıklara bakın. Whoop. Wow. Wow, Misa'ya bakın. Wow. Bu neydi böyle? Çok özür dilerim. Bu düşüşü bir daha dinlememiz lazım. Hatta ben parçayı bir daha dinleyeyim. Taiki'ye bak. Misa ritim tutmuyor. Melodi çalıyor. Wow. Mükemmel bir melodisi var. Aferin kızlar size. Evet. Tekrar izleyeceğim. Kusura bakmayın lütfen. İsteyen geçebilir. Yorumu sonra yaparız.
Onset'e benzettim kısmen. O wow. Çok güzel çalmış. Saygı da çok güzel çalmış. Misa. Misa. Aksak davullarını dinler misiniz Akane'nin? Wow. Misa'nın basına bakın. Wow. Whoop. Mükemmel olmuş burası ya. Zille. Akane zillerini çok harika. Wow. Wow. Bravo kızlar size. Evet, yine harika bir Bandmate şarkısı dinledik. Öncelikle çok fazla yine detay vardı. Nisa'nın bası, Miku'nun aralardaki Kanami'nin boşluğunu doldurduğu adeta mükemmel bir birliktelik vardı yine. Grubun aslında enstrümanlar birbiriyle yarışmasın da birbirini tamamlasın felsefesinin zirvesi diyebilirim. Konsept de öyleydi. Yani birbirimizle yarışmayalım, birbirimizi tamamlayalımın çok güzel bir örneği. Bu şarkıda, o şarkıda. Evet, Kanami o yazmış, yapmış müziği ve onunla başlayalım isterseniz. Burada neoklasik elementleri modern hard rock ile harmanlamıştı diyebiliriz. O şarkıdaki tapping pasajları ve ışık hızındaki alternate pickingler teknik limitleri zorladığını kanıtlıyordu bize açıkçası ve özellikle ana temanın o akılda kalıcı melodisi parçanın ruhunu oluşturuyordu diyebiliriz. Misa burada sadece dediğim gibi orada da söylediğim video ortasında ritim tutmuyordu. Adeta ikinci bir solo enstrüman gibi öne çıkıyordu. O girişteki köprü ve köprüdeki slap vuruşları parçaya funk metal bir hava katıyordu açıkçası.
ve o karakteristik drive'lı tonu, alt frekansları adeta bir e, duvar gibi hissettiriyordu. Akane'nin aksak vuruşları yine bu parçada duymuşsunuzdur. Bir metronom gibi, makine gibi yine rastgele değil, her şeyi böyle yerine koyarak mükemmel yine bir bateri show izledik Akane'den. Özellikle double kick ve o zillerdeki mikro ayarlar, mikro detaylar enerjisini hiç düşürmedi şarkının diyebilirim. Yine parça verse chorus yapısında değil, sürekli evrilen katmanlarla progresif bir akışa sahipti diyebiliriz. Ve Akane ile Misa, Kanami'nin gitarıyla bazen senkronize, bazen de offbeat ilerleyerek parçaya inanılmaz bir derinlik katmıştı diyebiliriz açıkçası. Miku'nun yine bir ritim duvarı vardı. O Kanami sololarda devleşirken Miku arkada ördüğü sağlam ritim duvarı olmasa parça belki de bu kadar gövdeli hissettirmezdi diyebilirim. Şarkı hiç ısınma turuna başlamadan da en başından direkt yüksek enerjiyle duyulmaya başlıyor ve sonuna kadar da bu şekilde geliyor fark ettiyseniz. Misa'nın bas solosuyla harmanlanan o ilk saniyeler mükemmeldi diyebilirim. Belki de grubun biz buradayız deme şekli buydu. Yani girişteki o etkiydi diyebilirim. Unison bölümler vardı yine. Bas ve gitarın aynı anda karmaşık melodiyi saniyesi saniyesine aynı çaldığı unison kısımlar grubun teknik disiplininin aslında ne kadar yüksek olduğunu bize gösteriyordu diyebiliriz. Orta köprü bölümünde enstrümanların tek tek parladığı, tansiyonun hiç düşmediği ve o müziğin biraz nefes aldığı o ara bölüm favorimdi diyebilirim. Tekrar orayı durdurup tekrar dinlemek istedim. Bir kere yaptım. Sonra sizi sıkmak için tekrar yapmak istemedim. Güzel bir düşüştü orası çünkü. Ve sona doğru dediğim gibi artan tempo ve Kanami'nin yüksek perdedeki o çığlık atan gitar tonuyla epik bir kapanış oldu. Yani bu şarkıyı dinlediğimde şöyle söyleyeyim. Yani sadece notaları değil açıkçası. Mükemmel kurgulanmış. Hani developer şeyimle söylüyorum. Mükemmel kurgulanmış bir algoritma var. Ve o algoritmanın ritme dökülmüş hali var. Ve bu parçayı dediğim gibi belki de bu kadar özel kılan şey tam da bu algoritma diyebilirim. E, Özetle parça isminin hakkını vererek hiçbir şeyi saklamadan ortaya koyan enstrümantal rock tutkunları için bence başyapıtlardan biri olma potansiyeline sahip. Bu şekilde sizinle birlikte dediğim gibi parçaları katmanlarına ayırıp dinlemek, her seferinde yeni detaylar keşfetmek de benim ayrıca hoşuma giden bir olay açıkçası. Çok keyif aldım izlerken. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.